Çin mantısı yemediyseniz bir nefis tarifiyle denemenin tam zamanı. Kesinlikle çok beğeneceğiniz garanti bir tarif. Detaylara geçmeden önce tüm tariflerimizi kaçırmadan takip etmek için kanala abone olmayı unutmayın. İşe önce hamuru hazırlamakla başlıyoruz. Bu çok kolay bir hamur. Önce un ve tuzu kaseye aktarıp karıştırıyoruz. Ardından suyu ekleyip rahat açabileceğimiz, yapışmayan bir hamur elde ediyoruz. Her unun sıvı çekme oranı farklıdır. Bu yüzden gerekirse su veya un eklemesi yapabilirsiniz. En son tezgaha alıp bu şekilde güzelce yoğuruyoruz. Hamur mayalı değil ama rahat açılması için mutlaka dinlendirilmesi gerekiyor. O sırada da içini hazırlayalım. Önce ön hazırlıklar. 1 adet soğan kullanacağız. Kabuğunu soyup jülyen şeklinde doğruyoruz. Sıra biberlerde. 1 tane kapya, 2 tane de yeşil biber. Onları da çekirdeklerini temizleyip küçük küçük doğruyoruz. Aynı şekilde 1 adet de havuç var. Onu da soyup küçük parçalar halinde kesiyoruz. Rendelense de olur. Son olarak da mantar. Kabuklarını soyuyoruz. Ben nemli bir peçeteyle dışını silip soyarak kullanıyorum. Yıkandığında mantarların lezzeti kaçıyor çünkü. Mantarları da küçük küçük doğruyoruz. Parçalar kesinlikle büyük olmazsa daha güzel olur. Artık içi pişirmeye geçebiliriz. Tavaya zeytinyağını aktarıyoruz. Yağ ısındıktan sonra soğanı bu yağda kavuruyoruz. Kavrulma sırasında çok az da tuz atabilirsiniz. Soğanlar hafif karamelize olduktan sonra havuçları atıp karıştırıyoruz. Sarımsak aroması kesinlikle çok yakışıyor. Havuçlar bayağı yumuşadı. Sıra biberlerde. Onları da ekledikten sonra sotelemeye devam ediyoruz. Son olarak fazla beklemeden mantarları da ekleyip yüksek ateşte hepsini kavuruyoruz. Sebzeler suyunu fazla salmasın diye yüksek ateşte devam ediyoruz. Bu yüzden kontrollü olun. Suyu biraz çektikten sonra tereyağı ekliyoruz. Lezzet için de karabiber ve kırmızı toz biber. Baharatları siz kendi damak zevkinize göre çeşitlendirebilirsiniz. Sebzeler pişti. Ocağı kapatmadan çok az taze zencefil ve soya sosu ekleyip karıştırıyor, soğumaya bırakıyoruz. Artık hamuru açabiliriz. Ben minik minik bezeler oluşturup hepsini tek tek açarak yapacağım. Ama isterseniz bütün olarak da açabilirsiniz. Açmadan önce tezgahı ve üstünü unluyoruz. İnceltebildiğiniz kadar da inceltin. Kalın olursa pişmesi zor olacaktır. Hamuru açtıktan sonra ben şekli düzgün olsun diye kurabiye kalıbı ile yuvarlak şekilde kesiyorum. Sıra şekil vermede. Açtığımız hamurlara içten koyup kapatıyoruz.
Şekil olarak aslında farklı birçok seçenek var. Ben önce kenarlarını kapatıp bu şekilde kıvırıyorum. Hepsini aynı şekilde şekillendiriyoruz. Kenardan artan hamurları birleştirip tekrar açabilirsiniz. Hamur bitene kadar hepsine aynı işlemi uyguluyoruz. Daha önce dediğim gibi isterseniz bütün olarak da açabilirsiniz hamuru. Ama bu şekilde yapıldığında kenardan artan hamur miktarı daha fazla oluyor. O yüzden ben böyle tek tek yapıyorum. Toplamda verdiğim ölçüden 20-25 arası mantı çıkıyor. Mantıları bir tavaya alıp çok az yağ ile alt kısımlarını kızartıyoruz. Bu aşamada biraz da susam ekleyebilirsiniz. Onlar da kavrulurlar. Altları kızardıktan sonra su ekleyip kapağı kapalı bir şekilde pişmeye bırakıyoruz. Suyu azar azar ekleyin. Birden eklemeyin. Çünkü pişme süresi ve kullanılacak su miktarı sizin hamuru ne kalınlıkta açtığınıza göre değişebilir. Suyunu çekmesine rağmen mantılar hala pişmediyse tekrar sıcak su eklenebilir. O sırada da bir nefis sosumuzu hazırlayalım. 1 adet soğanı minik minik doğruyoruz. Ardından uygun bir tavaya zeytinyağı ekleyip yağ ısındıktan sonra soğanları bu yağda kavuruyoruz. Biraz da kapya biber ekleyip kavurmaya devam ediyoruz. Sarımsak olmadan olmaz. Bir diş yeterli olur. Biraz karabiber, sonra su ekleyip pişmeye bırakıyoruz. Sos suyunu çekti, sebzeler de pişti. Pekmez, soya sosu ve hardal ekleyip karıştırıyoruz. Taze zencefil de inanılmaz yakışıyor ama fazla değil. Bu sosu blenderdan geçireceğiz. Bu yüzden birazcık sulu olması gerekiyor. Ama hafif de kıvamlı olsun istediğimiz için soğuk suya biraz nişasta ekleyip sosa katıyoruz. Yoğunluğunu aslında siz kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Daha yoğun isterseniz su miktarını azaltabilirsiniz mesela. Sos hazır, blenderdan geçirip pürüzsüz olmasını sağlıyoruz. Mantılar da pişti, servis yapıp bu harika sosla tüketebiliriz. Servisi üstüne bu sostan gezdirerek yapıyorum ama en güzeli aslında sosa batırarak yemek. Lezzetine inanamayacaksınız, bağımlısı olacağınız garanti. Bana güvenin ve en kısa zamanda deneyin lütfen. Tabii sonuçları da yorumlara yazmayı unutmayın ki herkese fikir olsun. Videomuzu buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Afiyet olsun.